Merhaba, benden istediğiniz örgüler örmeye devam ediyorum. Sıradaki örgümüz motifli yelek. Videonun içerisinde size arkası dörtlü ve arkası üçlü model göstereceğim. Siz bedeniniz küçükse arkası üçlü şekilde yaparsınız. Bedeniniz büyükse arkası dörtlü şekilde yapabilirsiniz. Yelek için mozaik motifi kullanacağım. Mozaik motifinin yapımını da YouTube kanalımda anlatmıştım. Sağda okla gösterdiğim şekilde oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir motif kullanabilirsiniz. Buradaki mozaik motifin özelliği istediğiniz kadar sıra sayısını artırıp azaltabilirsiniz. Bedeninize göre ayarlama yapabilirsiniz. Ama mesela söğüt motif kullanıyorsunuzdur, Afrika menekşesi motif kullanıyorsunuzdur. Onlarla yelek yapacaksınızdır. Onlarda çok fazla sıra sayısını artırmıyoruz genelde. Motif o haliyle güzel olduğu için. O zaman da mesela söğüt motifi yaptınız. Genelde söğüt motifi yaptığımda ben 13-13,5 santim geliyor. O zaman arkasını üçlü yaparım. Büyük bedensem yine 4 de yapabilirim ama küçük bedensem böyle sıra sayısında oynayamıyorsam o zaman arkasını üçlü yaparım. Afrika menekşesinde de aynı. Böyle sıra sayısını artıramadığınız motiflerde size anlattığım beden mantığında arkasını üçlü ya da 4 yapmaya karar vereceksiniz sadece. Motiflerde Alize Cotton Gold 62 numara, 67 numara, Yarn Art Jeans 11 numara ve Alize Cotton Gold 485 numara kullandım ve 2,5 milim tığ kullandım. Benim bir motifim 13 santim. Motif yerleşimini öncelikle arkası 4 yapacaklar için paylaşacağım. Sonrasında beden mantığını anlatıp arkasını üçlü yapacaklar için paylaşacağım. Ben de arkasını üçlü yapacağım çünkü ben M bedenim. M bedenine göre yapıp üzerimde size yeleği göstermek istiyorum. Büyük beden yeleğin yerleşimi bu şekilde. 20 tane motifi arkaya yerleştirdim. Eninde 1, 2, 3, 4 tane. Boyunda 5 tane motif var. Toplam 20 tane arkaya yerleştirdim. Boyunu siz kendi zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Sonra ön parçaları yerleştirmeye geçtim. 5 tane motif aldım ve ön parçaya yerleştirdim. 5 tanesini bu tarafa yerleştirdim. 5 tanesini bu tarafa yerleştirdim. Toplam 10 motifi öne yerleştirdim. Yeleğin koltuk altına gelecek kısmına da 1, 2, 3 tane buraya yarım şekilde yerleştirdim. 1, 2, 3 buraya yarım şekilde yerleştirdim. Şu an için birleştirme yapmadan benim yeleğimin genişliği 64 santim. Bir tane motif 13 santim. Şimdi size motifleri bedeninize göre nasıl ayarlayacaksınız onu anlatmak istiyorum. Burada yan yana 4 tane tam motif var. Yanlarda da yarım yarım motif var. Onlar da bir motif ediyor. Yani baştan sona 5 tane motif var gibi düşünebilirsiniz. Baştan sona genişliğimizde 5 tane motif var. Size yetişkin beden ölçü tablosu vereceğim. Mesela sizin orada bedeniniz 50 santim. O zaman 50'yi 5'e bölüyoruz. Bir tane motifimizin en az 10 santim olması gerekiyor. Ben bunu standart olarak söylüyorum, örnek olsun diye anlatıyorum. Siz evinizdeki bir tane hırkanın genişliğini ölçebilirsiniz. Ya da kazağınızın, yeleğinizin genişliğini baştan sona ölçün. Bulduğunuz ölçüyü 5'e bölün. Bir tane motifinizin o kadar olması gerekiyor. Ben kendi anneme de yelek yaptım. Kayınvalideme de yelek yaptım. Yaptığım zaman kendilerinden sevdikleri bir yelek istedim ve ona göre ilerledim. Geçen çocuk hırkası anlatırken de ölçü almıştık biliyorsunuz. Bir tane hırkamızı ya da yeleğimizi koyuyoruz ne yapmak istiyorsak. Öncelikle genişliğini ölçüyoruz. Boyu hoşumuza gidiyorsa boyunu ölçüyoruz. O şekilde motiflerimizi ayarlıyoruz. Size verdiğim beden tablosunda mesela beden ölçünüz 61 santim diyelim. Kendi ölçtüğünüz yelekte de hırkada da 61 santim diyelim. 61'i 5'e bölüyorsunuz. Yaklaşık 12,5 santim motiflerinizin olması gerekiyor. Yine örnek vermek için söylüyorum. Bu sefer de küçük bedenlerden örnek vereyim. Bedeniniz 46 santim diyelim. 46'yı 5'e bölüyorsunuz. Yaklaşık 9,5 santimlik motifler elde etmeniz gerekiyor. Motiflerin büyüklüğü, küçüklüğü öncelikle beden genişliğimizi etkiler. Sonrasında boyunu etkiler. Biz burada yelek yapıyoruz. Kol yapsaydık da kolumuzun üçlü ya da dörtlü olup olmayacağını belirleyecekti. Kollar için ikişer motiflik boşluklar bıraktık. Yeleğin aşamaları şu şekilde olacak. 36 tane motif örüyoruz. Ya da siz boyunu fazla istiyorsanız, mesela ben 5 sıralı yaptım. Siz boyunu 6 sıralı istiyorsanız her sıra için, her fazladan artırdığınız sıra için 8 tane motif örüyorsunuz.
6 sıra istiyorsanız 8 tane yapıyorsunuz, 7 sıra istiyorsanız 16 tane yapıyorsunuz. Onun gibi bu şekilde her sıra için 8-8 artırarak devam edebilirsiniz. İstiyorsanız dize gelene kadar yapabilirsiniz, istiyorsanız bileğe kadar yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde boyunu uzatabilirsiniz. Motifleri bedene göre nasıl ayarlayacağınızı anlattım. Kendi bedeninizi 5'e bölüyorsunuz. Bir tane motifinizin o kadar olması gerekiyor. Yeleğin aşamalarına dönersek motiflerimizi hazırlıyoruz. Sonrasında ben ip koparmadan birleştireceğim. Siz iğne iplik yardımıyla da dikebilirsiniz. Nasıl birleştirdiğimizin bir önemi yok. Ama ben ip koparmadan birleştirmeyi daha konforlu ve daha güzel buluyorum. O yüzden tüm yelekleri, hırkaları ip koparmadan birleştirmeye çalışıyorum. Siz o şekilde tığla zorlanıyorsanız iğne iplik yardımıyla da trabzan tepelerini alarak ister iç kanadını ister dış kanadını istiyorsanız tüm tepelerini alarak dikebilirsiniz. Sonra yeleğin etrafından bir sıra ikili trabzan geçeceğiz. Onun üzerine istediğimiz sıra sayısı kadar lastik öreceğiz. Sonrasında kollarda da lastik işlemimizi yapıp yeleğimizi bitireceğiz. Ekran görüntüsü almayan varsa şu an için bir 5-10 saniye bekleyeceğim. Siz ekran görüntüsü alın. Sonrasında birleştirme yaparken ona göre devam edersiniz. Bu yerleşimi hem büyük bedenler için hem de küçük bedenler için anlatmış oldum. Çünkü dediğim gibi mozaik motifi istediğiniz kadar sıra sayısını artırıp azaltarak bedende oynama yapabilirsiniz. Arkasını üçlü yaptığım modelde zaten birleştirme mantığını anlatacağım. İp koparmadan birleştirmeyi anlatacağım. Ekran görüntüsünü aldınız. Benim yapacağım birleştirme tekniğiyle ya da dikerek bu şekilde bu formda birleştiriyorsunuz. Sonrasında aynı şekilde bedenden lastik geçeceğiz, kollardan lastik geçeceğiz ve yeleğimizi bitireceğiz. Şimdi arkası üçlü şekilde nasıl yapacağız onu da göstermek istiyorum. Sadece şu 4-5 tane motifimiz olmayacak. Beş tane motif eksilecek ve 31 tane motifle yeleğimizi yapacağız. Birleştirmede, bedende lastik geçmede ya da kollarda lastik geçmede, dörtlüde de üçlüde de fark eden bir şey yok. Aynı teknikleri yapacağız. Siz kendinize uygun şekilde istiyorsanız arkası dörtlü yaparsınız, istiyorsanız üçlü yaparsınız. Diğerinde yaklaşık 64-65 santimlik bir beden genişliği vardı. Burada da 51-52 santimlik bir beden genişliği var. M bedene göre kendim üzerimde gösterebilmek için size bu şekilde hazırlayacağım. Yine örnek veriyorum. Siz diyelim ki S bedensiniz, 46 yapmanız gerekiyor. Ya da S beden aralığında yapmanız gerekiyor. Diğerinde 5'e bölmüştük. Bu sefer ne yapıyoruz? 1, 2, 3 tane tam motifimiz var. Buralarda da yarım motifler var. Onlar da bir motif ediyor. Beden genişliğinizi 4'e böleceksiniz. Yani bir motifinizin yaklaşık 11,5 santim olması gerekiyor. Ben M beden için yapıyorum. Kendim 13 santimlik motifler kullanacağım. Bedeniniz 56 santimse 14 santimlik motifler yaparsınız. Daha büyükse arkasını üçlü yapmak istiyorsanız motif büyüklüğünü artırabilirsiniz. Hırkalarda dediğim gibi yeleklerde de birebir üstümüze yapışmasına gerek yok. Zaten içimize bir şey oluyor. Yeleği, hırkayı onun üzerine giyiyoruz. O yüzden en garanti yöntem olarak elinizdeki kıyafete göre yapmaya çalışın. Eğer satış yapacaksanız standart ölçülerde yaparsınız. Oraya beden genişliğini, boyunu, bilgisini yazarsınız. Kişiler ona göre satın alırlar. Yine yeni başlayanlara birleştirme mantığını anlatabilmek için sırttan birleştirmeye başlayacağım. Zaten baştan sona aynı şekilde ilerleyeceğiz. Motiflerin düz yüzünü çevirdim. Çünkü düz yüzünde birleştirme yapacağız. Ön tarafında birleştirme yapacağız. Arkası 4 yapacaklar ne yapacak? Bir tarafa 5 tane daha motif ekleyecek. Öncelikle motifleri aşağıdan yukarı doğru birleştirmeye başlıyoruz. Motifleri önüme bu şekilde aldım. Öncelikle karşılıklı 5 tane motifi birleştireceğiz. Bu birleştirme bitince yanına 5 tane ekleyip arkada eni 3, boyu 5 motifli sırt parçamızı bitirmiş olacağız. Arkasını 4 yapacaklar ne yapacak? 5 tane motif daha ekleyecek. Birleştirmeye burada da sırayla başlıyoruz. Önce ilk 2 motifi birleştiriyoruz. Yine Alize Cotton Gold'un 485 numarasıyla birleştireceğim. Ve motiflerde olduğu gibi 2,5 milim tığ kullanacağım. Tığla girdim ve bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Motiflerde zincirlerin ve trabzanların V harfine benzeyen tepeleri var. Görüyorsunuz. V harfine benziyor. 2 tane kanadı var. Kanadının biri dış yüzünde, güzel yüzünde, biri arka yüzünde, iç yüzünde. Biz iç kanatları alarak birleştirme yapacağız. Burada önemli olan trabzan sayılarımızın, zincir sayılarımızın eşit olması. Zaten iki eş
parçadan 2 eş motiften örüyoruz. Sizde de bende de motifler değişebilir. Önemli olan zincir ve trabzan sayılarının değişmemesi. Sizde mesela bu arada 15 tane trabzan varsa diğerinde de 15 tane trabzan olmalı. Karşılıklı trabzan ve zincir sayılarınız eşit olmalı. Köşelerde 2 tane zincir var. Sizin motiflerinizde de 2 tane olması lazım. Diğer motiflerde de 2 tane zincir yapıyoruz zaten. 2 zincirin biri buraya ait, bu kenara ait, biri bu kenara ait. Biz birinci zincirleri bırakıyoruz, ikinci zincirlerin iç kanadından birleştirmeye başlıyoruz. Birinci zincirleri de alırsak bu kenarlara taşmış oluruz. Birinci zinciri bıraktım, ikinci zincirin iç kanadından giriyorum. İlmeği aldım ve iç kanattan geçirdim. İpi bu şekilde tutuyorum. Sol tarafta da birinci zincir bıraktım, ikinci zincirin iç kanadından giriyorum. İpi aldım ve kaydırdım. İkinci zincirin iç kanadıyla kaydırmaya, birleştirmeye başladık. İkinci zincirden sonra trabzan tepeleri geliyor. Sırasıyla sağda hangisini alıyorsam solda onu alıyorum. Her zaman sağdan başlıyorum. Sağda birinci trabzan tepesinin iç kanadı, solda birinci trabzan tepesinin iç kanadı. Tığın üzerinde 3 ilmek görünüyor. Üçünü birlikte çekiyorum. İkinci trabzan tepesinin iç kanadı, ikinci trabzan tepesinin iç kanadı ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Ne tığ sıkıyorum ne buradan geçen ipi sıkıyorum. Gevşek gevşek örüyorum. Hem kasma yapmaması için hem de tığın üzerinde oluşan 3 ilmeği çekebilmek için, kolayca çekebilmek için. Sırasıyla devam ediyorum. Sağda trabzan tepesinin iç kanadı, solda trabzan tepesinin iç kanadı. Tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Sağda iç kanadını aldım, solda iç kanadını aldım ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çektim. Önemli olan neydi? Sağda 4.'yü alıyorsam solda da 4.'yü alıyorum. Aynı sayıda devam ediyoruz. Yavaş yavaş birkaç tane daha göstermek istiyorum. İkinci zincirlerden sonra trabzan tepeleriyle devam ediyoruz. Ne tığ sıkıyorum ne ipi gergin tutuyorum. İp koparmadan birleştirdiğimizde de görüntümüz bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Başlarken ne yapıyoruz? İkinci zincirlerin iç kanadıyla başlıyoruz. Trabzanlarla devam ediyoruz. Biterken birinci zincirlerin iç kanadını alıp bitiriyoruz. İkinci zincirlere geçmiyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son trabzanlarda iç kanadını aldım. En son trabzanlarda denk geldi. Demek ki arada herhangi bir kaydırma yapmamışım. Sayılarımda farklılık yok. Sonrasında birinci zincirin iç kanadı, birinci zincirin iç kanadı ve kaydırmayla bitiyorum. İki tane motifi birbirine birleştirmiş oldum. Şimdi iki motif daha alıyorum. Birleştirme mantığı değişmiyor. Üst üste istiyorsanız iki motif yerleştirin, istiyorsanız 200 motif yerleştirin. Başlarken ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlayacağız. Biterken birinci zincirlerin iç kanadıyla biteceğiz. Birleştirme tekniği çok kolay. Baştan sona aynı şekilde ilerleyeceğiz yukarı kadar. Her zaman sağdan başlıyoruz. Birinci zincir bıraktım. İkinci zincirin iç kanadından girdim. Solda da birinci zincir bıraktım. İkinci zincirin iç kanadından girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çektim. Sonrasında trabzan tepeleri geliyor. Sağda birinci trabzan tepesinin iç kanadı, solda birinci trabzan tepesinin iç kanadı. Ve üçünü birlikte çekiyorum. İkincilerin iç kanadını alıyorum. Sağda ve solda ve üçünü birlikte çekiyorum. Üçüncünün iç kanadı, üçüncünün iç kanadı. Yine sıra sonuna kadar geliyorum.
ve birinci zincirlerin iç kanadını alıyorum. Sıra sonunda size tekrar bir üst sırayı göstereceğim. O şekilde 5 sıra halinde devam edeceğiz. İkinci sırayı da birleştirdim. Başlarken ikinci zincirlerle başladım. Sonrasında benim bir kenarımda 21 tane trabzan var. Bu tarafta da bu tarafta da. Birinci trabzandan 21. trabzana kadar birleştirdim. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım ve bu ikinci sırayı bitirdim. Sonra üçüncü sıraya geçiyoruz. Burada da yeni başlayanlar için tekrar göstermek istiyorum. Sonrasında 5 sıra şekilde devam edeceğiz. Her zaman sağdan başlıyorum. İkinci zincirin iç kanadı, ikinci zincirin iç kanadı ve üçünü birlikte çekiyorum. Birinci trabzan tepesinin iç kanadı, birinci trabzan tepesinin iç kanadı. Bu şekilde kaydırmalarla üçüncü sıramı da bitiriyorum. Sonra dördüncü ve beşinci sırayı ekliyorum. Çünkü benim yeleğimin boyu 5 sıralı olacak, 5 motifli olacak. Dediğim gibi siz boyunu artırmak isterseniz büyük beden yapanlar her sıra için 8 tane yapıyor. Küçük beden yapanlar her sıra için 7 tane yapıyor. Bu şekilde ben size gösterdiğim şekilde 5 sırayı ekliyorum. 5. sıranın sonunda yine en son birinci zincirlerin iç kanadını alacağız ve bir zincir çekip ipimizi koparacağız. Sonrasında artık 5 tane motifimiz kaldı arkada. Onları da bu şekilde yerleştireceğiz ve aynı teknikle birleştireceğiz. Birleştirme tekniğimizde değişen bir şey yok. Şimdi 5. sıranın sonuna kadar gelelim ve ipimizi beraber koparalım. Bu şekilde başlamıştık ikinci zincirlerin iç kanadıyla. Üst üste 5 tane motifi karşılıklı şekilde birleştirdik. Sıra sonunda siz de hangi boyda yapacaksanız sıra sonuna geldiniz. Birinci zincirin iç kanadını aldınız ve bir zincir çekip ipinizi yeteri kadar bırakıp koparıyorsunuz. Sonrasında gizleyebileceğimiz kadar ip bırakıyoruz. Yeleğimizin eni 3 motifli olacaktı. O yüzden enine 3. sırayı da ekliyorum. Yine yukarı doğru 5 tane motif ekleyeceğiz aynı şekilde. Başlarken bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İlmeği tığdan çıkardım. Her zaman sağdan başlıyoruz. Sağda ikinci zincirin iç kanadından girdim. İlmeği aldım ve iç kanattan geçirdim. İpi burada tutuyorum. Solda da ikinci zincirin iç kanadından giriyorum. Trabzan tepeleriyle devam ediyoruz. Birinci trabzan tepesinin iç kanadı, birinci trabzan tepesinin iç kanadı ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Diğer tarafta yaptığımız işlemi yine 5 sıra halinde devam ettireceğiz. İkinci zincirlerin iç kanadıyla başladık. Birinci zincirlerin iç kanadını da alalım en son. Yeni başlayanlar için bir sıra daha göstermek istiyorum nasıl başladığımı. Sonrasında yine yukarı kadar 5 tane motif ekleyeceğiz ve sıra sonunda bir tane zincir çekip ipimizi koparacağız. Arka parçamız hazır olmuş olacak. En son birinci zincirin iç kanadını aldım. Diğer motife geçiyorum artık. Sağdan başlıyoruz. Sağda ikinci zincirin iç kanadı, solda ikinci zincirin iç kanadı. Ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Birinci trabzan tepesinin iç kanadı, birinci trabzan tepesinin iç kanadı. Birleştirme mantığımız değişmedi. Yine ikinci zincirlerin iç kanadıyla başladık. Birinci zincirlerin iç kanadıyla bitireceğiz. Sonra diğer motife geçeceğiz. Ben yine 5 tane motifi üst üste ekleyeceğim ve sıra sonunda bir tane zincir çekip ipimi koparacağım. Buradan başlamıştık. Yine sıra sonuna kadar 5 tane motifimizi birleştirdik. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım ve bir zincir çekip ipi yeteri kadar bırakıp kestim.
Arkasını dörtlü yapacaklar. Ne yapacak? Yine 5 tane motif ekleyecek yandan ve sıra sonuna kadar birleştirecek ve ipini koparacak. Arkasını dörtlü yapacaklar. O şekilde yapacak. Şimdi ben arkasını üçlü şekilde yaptım. Enini üçlü şekilde yaptım. Boyunu beşli yaptım. Dörtlü yapanlar da yaptı. İkimizde de aynı şekilde ilerliyor. Artık ne yapıyoruz? Bu yana gelecek yarım motifler koymuştuk. Yana gelecek motiflerimizi ekliyoruz. 3 tane bu tarafa ekleyeceğiz. 3 tane de bu tarafa ekleyeceğiz. Aynı şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Aşağıdan yukarı doğru yapacağımız birleştirmelerimiz bitsin ki sonrasında bu açıklıkları da bir bütün şeklinde birleştirebilelim. Parça parça yapmayalım. Yine size gösterdiğim gibi ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlayacağım. Sıra sonuna kadar geleceğim. 3 tane motifi birleştireceğim. 3. sıranın sonunda 3 motifte birleşince buradan bir zincir çekip ipimi koparacağım. Sonra diğer tarafa geçeceğim. Bu taraftaki 3 motifi de birleştireceğim. Sıra sonunda bir zincir çekip ipimi koparacağım. Sonrasında artık zaten ön parçalarımız kalıyor sadece. Ön parçalarımızı da birleştireceğiz ve artık aradaki boşlukları birleştirmeye geçeceğiz. Motifleri size anlattığım şekilde birleştirdim. Tekrar kısa bir özet geçmek istiyorum. Öncelikle sırt motiflerini birleştirdik. Ben eni 3, boyu 5 motifli yaptım. Enini 4 motifli olarak yapacaklar. Ne yapacaklar? Yanına 5 tane daha motif ekleyecekler. Sırt parçamızı eni 3 ya da 4 motifli olarak hazırladık. Yine aynı şekilde devam edecek. Enini üçlü de yapsanız, dörtlü de yapsanız sonraki aşamamız koltuk altındaki motifleri eklememiz olacak. 3 tane motifi bu tarafta ve bu tarafta yukarı doğru ekliyoruz. En son bir zincir çekip iplerimizi koparıyoruz. Arkasını 4 motifli yapanların da 3 motifli yapanların da elinde şu an 10 tane motif kaldı. Onlar da ön parçalara gelecekler. Buradaki gördüğünüz açık kısımlar bizim kol boşluklarımız. O yüzden yine aşağıdan yukarı ön parçaları 3 tane motifi birleştiriyoruz buradan ve ipimizi koparıyoruz. Sonra 2 tane motifimiz kalıyor yukarıda. Burası bizim sırt parçamız, burası koltuk altına gelen kısmımız, burası da bizim ön parçamız, önümüze gelecek kısım. Aşağıdan yukarı doğru 3 motifi birleştiriyoruz. Burası bizim kol boşluğumuz. Burada kalan, yukarıda kalan 2 motifi de bu şekilde enine doğru birleştiriyoruz. Amacım burada bir bütün parça elde etmek. Sonrasında herhangi bir yine ip koparmadan bu aradaki boşluk kısımları kapatabilmek. Bir bütün şeklinde parçamız oluştu. Yukarı doğru üçer motifi birleştirdim. Sonrasında 2 tane motifi de bu şekilde sağa doğru birleştirdim. İkisinin arasını yine ikinci zincirlerden başlayıp birinci zincirlerden bitirdim ve sağa doğru yaptım. O tarafta da bu tarafta da sağa doğru yaptım. Fark edersiniz zaten kaydırma yerlerimiz de V gibi görünüyor. Hep aynı tarafa doğru birleştirme yapıyorum ki V'ler hep aynı tarafa doğru baksın. Bir o tarafa bir bu tarafa bakmasın. Şimdi aradaki bu boşlukları kapatacağız. Onun için de yine bu şekilde çeviriyorum. Çevirmeden şunu da söylemek istiyorum. Şöyle daha net anlaşılacaktır. Şu an hoşunuza gitmedi diyelim. Boyu. O zaman arkasını üçlü yapıyorsanız 7 tane motif yaparsınız. Yine etek kısmından eklersiniz. Hoşunuza gitmeyebilir. Yani boyu daha uzun isteyebilirsiniz. 7 tane yaparsınız, etekten eklersiniz. Arkasını dörtlü yaptıysanız 8 tane yaparsınız, etekten eklersiniz. Birleştirme tekniğimiz değişmiyor. Yine ikinci zincirlerden başlayıp birinci zincirlerde bitiriyoruz. Buradaki tek fark, biz böyle birleştirme yaparken arada birleştirme noktası oluştu. Bir motiften diğerine geçerken arada sadece bir zincir çekiyoruz kasma yapmaması için. Bir zincir çekiyoruz, sonra yine ikinci zincirlerden başlayıp birinci zincirlerde bitiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz, diğer motife geçiyoruz. Tekrar sıra sonuna kadar öyle yapıyoruz. Sıra sonunda bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Şimdi buradan birleştirmeye başlıyoruz. Yine aynı şekilde Alize Cotton Gold'un 485 numarası ve 2,5 milim tığ ile devam ediyorum. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Yukarı doğru birleştirdiğimiz gibi önce ilmeği çıkardım. Her zaman sağdan başlıyoruz. Birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin iç kanadından girdim. İpi aldım. Ve iç kanattan geçiriyorum. İpi burada tuttum. Bu tarafta da ikinci zincirin iç kanadından giriyorum.
Yine yukarıdaki birinci zincirlerin iç kanadını alana kadar devam ediyorum. Bir üst motife nasıl geçeceğiz size onu göstereceğim. Yine ikinci zincirlerin iç kanadıyla başladım ve birinci zincirlerin iç kanadını alıp bir üst motife geçiyorum. Burada fark eden tek şey buradaki birleştirme noktasını bir zincirle geçmek. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Sonra bir zincir çekiyorum. Tekrar ikinci zincirlerin iç kanadını alarak birleştirmeye devam ediyorum. Fark eden bir şey yok. Sadece arada bir motiften diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Bir tane daha geçiş noktasını göstermek istiyorum. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Bir üst motife geçmek istiyorum. Arada bir zincir çektim. Sonra ikinci zincirlerin iç kanadıyla bir üst motife geçiyorum. Burada bir zincir çekmezsek arada kasma olacak. O yüzden bir zincirleri unutmayın lütfen. Yine buradan başladık. Yukarı doğru devam ediyoruz. En son birinci zincirlerin iç kanadını alıyoruz ve bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Aradaki tüm boşlukları size gösterdiğim şekilde birleştirmeye başlıyorum. Siz de arkası dörtlüyse de üçlüyse de motiflerinizi benim gibi birleştiriyorsunuz. Artık arada herhangi bir boşluk olmayan tek bir parça olacak. Onu yelek formuna getireceğiz artık. Omuzlardan bu parçaları birleştireceğiz. Aradaki boşlukları kapatınca en son bu omuzdaki motifleri de birbirine birleştireceğiz ve yeleğimizin formu oluşmuş olacak. Yelek yapımına ertesi günden devam ediyorum. Bugün daha güneşli bir gün olduğu için renkler daha iyi anlaşılacaktır. Yaptığımız işlemler daha iyi anlaşılacaktır. Arkasını üçlü yaptım. Yukarı doğru motifleri birleştirdik. Koltuk altı motiflerini de birleştirdik. Sonra ön parçaların motiflerini birleştirdik. Aradaki boşlukları kapattık ve ben en son kalan ipleri temizledim. Bir tanesini temizlemedim. Onu sizinle beraber gizleyeceğiz, temizleyeceğiz. Bu aslında yeleğimizin şablonu. Şu an tek parça halinde göstermek istedim. Şu an nasıl yelek formuna çevirebiliriz onu size göstermek istiyorum. Ördüğümüz parçanın arkasını çevirdim. En son omuzdaki parçayı sırta birleştirdiğimizde artık bir bütün şeklinde yeleğimiz oluşmuş olacak. Sadece lastik geçme kısmımız kalacak. Arkasını üçlü yaptım enini. Ensemizde bir tane motif var. Arkasını dörtlü yapanlarda ensede iki tane motif olacak. Yine örmede herhangi bir şey değişmeyecek. İkili trabzan çıkaracağız. Üzerine lastik öreceğiz. Sadece benim motiflerim 5 tane eksik. Öncelikle ipleri nasıl gizlediğimizi size göstereceğim. Sonra omuzla sırt motifini birbirine birleştireceğiz ve lastik örme kısmına geçeceğiz. Birleştirmeden kalan iplerimizi temizliyoruz. En son burada bir zincir çekip ipimi koparmıştım. 2 milimlik bir tığ aldım daha rahat gizleyebilmek için. Örgünün arkasında ipimi gizliyorum. Burada bir zincirle buraya sabitliyorum. Ördüğümde, yıkadığımda, giydiğimde sökülmesin diye bir zincirle oraya sabitledim. Sonrasında buradan köşeden gizliyorum. İstiyorsanız aşağıya doğru da gizleyebilirsiniz. Ben genelde köşede gizliyorum. Hep aynı yerde gizliyorum ki aynı şekilde sökmem gerekirse nerede gizlediğimi bileyim. Yeteri kadar gizledikten sonra örgüyü esnettim. Esnettikten sonra kalan ipi kesiyorum. Bu şekilde tüm ipleri temizlemiş oldum. En son iki birleştirme yerimiz kaldı. Öndeki motifi sırttaki motiflere birleştirip birleştirme işlemini artık bitiriyoruz. Sağ ve sol parça olarak önüme alıyorum. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Yine 2,5 milimle devam ediyorum. Mantığımız aynı şekilde devam ediyor. Birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin iç kanadıyla başladım. İpi aldım ve arkada tutuyorum. Bu tarafta da ikinci zincirin iç kanadından girdim.
ve kaydırdım. Sırasıyla yine trabzan tepelerinin iç kanatlarını alıyorum. Bende toplam 21 tane trabzan tepesi var. 21 tanesinde iç kanatlarını alıyorum. En son birinci zincirlerin iç kanadını alıp birleştirme işlemini bitiriyorum. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım ve bir zincir çekip ipimi kopardım. Bu ipleri de yine aynı şekilde temizleyeceğim. Diğer parçayı da aynı size gösterdiğim şekilde birleştireceğim. İğne iplikle dikenler için de sayılarda herhangi bir değişiklik yok. Sizler de ikinci zincirle başlayıp birinci zincirle bitiriyorsunuz. Lastik aşamasına geçmeden yeleği böyle göstermek istedim. Koltuk altından lastik geçeceğiz. Sırt bu şekilde görünüyor. Ve yeleğin önünde kalan açıklık kısmını da lastik kısmıyla dengeleyeceğiz. İstediğiniz sıra sayısı kadar lastik örebilirsiniz. Lastik örebilmemiz için düzgün bir zemine ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi birleşim yerleri var. Oraları da düzeltmemiz lazım. O yüzden hırkanın etrafından bir sıra ikili trabzan geçeceğiz. Bunu kollarda da yapacağız. Ben örgülerde genelde arkadan başlıyorum. Bere olsun, kazak olsun, hırka olsun, yelek olsun genelde arkadan başlıyorum. Çünkü lastik örerken bir üst sıraya çıkarken 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir noktası arkada kalsın istiyorum. Çektiğimiz 3 zincirleri arka lastik kabul edeceğiz. 2 tane ön lastiğin arasında çok belli olmayacak ama yine estetik açıdan güzel dursun, arkada olsun diye arkadan başlıyorum. Tam ortadaki motiften başlayacağım. Şu şekilde önüme alıyorum. İstediğiniz herhangi bir noktadan örmeye başlayabilirsiniz. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. İkili trabzan yapacağım için tığın başına doladım bir kere. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Burada motifte üçlü trabzanlar ve 4 trabzanlar var. Yani trabzanlar var. Trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İpi gizlemek istiyorum ve ikisini birlikte aldım. Bir tane ikili trabzanla başladım. Sırasıyla trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Birleşim yerine kadar aynı şekilde devam ediyorum. İkili trabzan için tığın başına doluyoruz. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alıyoruz. İkili trabzanlarla aslında örgünün yayvanlığını da toplamış oluyoruz. En son trabzanın üzerine kadar geldim. Sizde motiflerde değişiklik de olabilir. Siz de köşeye kadar trabzan üzerine trabzan yaparak ilerliyorsunuz. En son trabzan üzerine de trabzan yaptım. Köşe boşluğuna geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bütün örgüyü benim örmeme rağmen bu birleşim yerlerindeki çıkardığım trabzan sayıları değişebilir. Birinde elim gevşek gelmiş olabilir birleştirirken, birinde sıkı gelmiş olabilir. O yüzden sayılar da ona göre değişecektir. Diğer örgülerde de söylediğim gibi üst üste binmeyen trabzanlar, arasında boşluk olmayan trabzanlar yapacağız. Yani aldığı kadar trabzan çıkaracağız. Köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Birleşim yerine geldim. Birleşim yerleri de V gibi görünüyor demiştim size. O V'nin bir yanına yapıyorum. İkili trabzan. Bir tam ortasına yapıyorum. V harfinin ortasına yapıyorum. Bir tane de soluna yapıyorum. Burayı 3 tane trabzanla geçtim. 3 tane ikili trabzanla geçtim. Burada siz de yaptığınızda üst üste duruyorsa o zaman şuradaki yaptığınız trabzanı yapmazsınız. Direkt köşeyi örmeye geçersiniz. Köşeye ikili trabzan yaparsınız. Köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Ve trabzan üzerine ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Bir tane daha birleşim yerini size göstermek istiyorum. Birleşim yerine kadar ikili trabzan çıkartalım. Birleşim yerine kadar geldim, size göstermek istedim. Ben birleşim yerinin bir sağına, bir kendisine, bir soluna yapmıştım bir öncekinde. Burada birleşim yerine batmadım ve ortada boşluk oluştu. Ben bu boşluğu
istemiyorum. Bir sıralarda da lastik ördüğümde burası boşluk şeklinde görünecek. O yüzden ne böyle boşluk olacak ne de fazla batıp mesela 3 tane yapacağımız yere 4 tane yaparsak bu sefer de 2 tane trabzan üst üste durmuş olacak. Ne marullanma olacak ne böyle boşluk olacak. Trabzan üzerine trabzan yaptık en son. Bir tane köşeye ikili trabzan yaptım. Birleşim yerine geldim. V harfinin bir sağına yaptım. Bir kendisine tam ortasına yaptım. Bir de soluna yaptım. Birleşim yerine 3 tane ikili trabzanla geçmiş oldum ve arada boşluk olmamış oldu. Tekrar köşeden itibaren örmeye devam ediyorum. Ben burada 3 tane yaptığımda üst üste gelseydi de o zaman bir tane azaltırdım. 2 tane ikili trabzanla geçerdim. Çünkü ne boşluk olsun istiyorum ne üst üste gelsin istiyorum. Sırttan örmeye başladık. Etek ucuna kadar devam ediyoruz. Diğer örgülerde görmüşsünüzdür. Ben köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve kavisli bir etek ucu elde ediyorum. O görüntüyü de çok seviyorum ben. Ama burada mozaik motifin kendisi de lastik görünümlü. O görünümü bozmak istemediğim için, daha çok yakışacağı için burada köşeli bir etek ucu yapacağım. Bu sefer farklı bir etek ucu yapacağım. Size gösterdim bu etek ucunu. İstiyorsanız diğer örgülerinizde de yapabilirsiniz. Kavisli sevenler köşeye 3 tane ikili trabzan yapar. Köşeli isteyenler de benim size göstereceğim gibi yapabilirsiniz. Şimdi etek ucuna kadar devam ediyorum. Etek ucuna kadar ikili trabzanlarla geldim. Köşedeyim. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında lastik ördüğümüzde aynı buradaki gibi bir görünüm elde edeceğiz. Burada da aynı şekilde yukarı doğru devam ediyoruz. Birleşim yerlerine 2 ya da 3 tane ikili trabzanla geçiyoruz. 5 tane motifi geçtikten sonra ense boşluğuna geliyoruz. Burayı beraber yapalım. Yukarı kadar çıkalım. Sonrasında enseyi beraber devam edelim. Etek ucundan devam ettim. Enseye kadar geldim. En son 5. motifin son trabzanını ördüm. Bu artık bizim ense motifimiz. Burada köşe boşluğuna yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında buradan ikili trabzanlar çıkaracağız. Ben size göstermeden önce birkaç tane deme yaptım. Bazısında arasında boşluk oldu, bazısında üst üste bindi. En son en güzel olacak şekilde size gösteriyorum. Siz de yaptığınızda da benim verdiğim sayılarda arada boşluk oluyorsa ya da üst üste binme oluyorsa sökersiniz, zaten 4-5 tane yapıyoruz. Tekrar sizin hoşunuza gidecek şekilde, arada ne boşluk olacak şekilde ne de üst üste binecek şekilde yaparsınız. En düzgün olan şekilde bitirirsiniz. Köşeye en son bir tane ikili trabzan yaptım. Size gösterdiğim yerlerde birleşim yerine bir sağına bir kendisine bir soluna yapıyordum. Burada sağına yapmayacağım. Çünkü sağına yaptığımda buradaki trabzanla üst üste bindi. Bir tane ortasına yapıyorum. Bir tane soluna yapıyorum. Sonra köşe noktası geliyor. Bir tane köşeye yapıyorum. Yine buradaki birleşim yerinin soluna yapmıyorum. Kendisine yapıyorum. Burada soluna bir tane ikili trabzan yaptım ve köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yaptım. Buradaki ense boşluğuna kavis vermiş oldum. Burada özellikle çok fazla trabzan çıkarmamaya çalışın. Üzerimize giydiğimizde, lastik ördüğümüzde böyle üst üste binen lastik görüntüsü olmasın. Sonra yine ikili trabzan üzerine ikili trabzan olarak devam ediyoruz. Ensede burayı da göstermek istiyorum. Sonra zaten aşağıya doğru devam edeceğiz. Aynı şekilde devam edecek. En son trabzan üzerine de bir tane ikili trabzan yaptım. Köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. V'nin tam ortasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Soluna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer tarafta ne yaptıysam bu tarafta aynısını yapıyorum. Eğer burada yine üst üste binme ya da
herhangi bir boşluk olursa sayılarım değişebilir. Bu tarafta yaptığımla bu taraf değişebilir. Köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Birleşim yerinin ortasına bir tane ikili trabzan yaptım. Soluna bir tane ikili trabzan yaptım. Köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı şekilde geçmiş oldum. Sonrasında yine yukarıdan aşağıya eteğe kadar devam ediyoruz. Burada önemli olan bir sonraki sırada artık lastik örmeye geçeceğiz. Lastik örmeden önce gözünüze güzel gelmiyorsa herhangi bir yer olabilir. En başta başladığınız yerde bir bakarsınız, fark etmemişsinizdir. Burada arada boşluk ya da üst üste binme vardır. Bu aşamadayken sökün, tekrar yapın. Sonrasında çünkü lastik ördükten sonra daha fazla sıra sökmeniz gerekecek. İçinize sinmeyen bir şekilde asla devam etmeyin. Buradan devam ediyorum. Etek ucuna kadar geliyorum. Etekte köşeye yine diğer köşede yaptığımız gibi 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum ve sıra sonuna kadar geliyorum. Artık ikili trabzan örme işini bitireceğiz ve bir üst sırada lastik örmeye başlayacağız. Sıra sonuna kadar geldim. İkili trabzan örmeye sırtta başlamıştık. Başlangıç yerime kadar geldim. En son ikili trabzanı da yaptım. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine geliyorum. İpi aldım ve kaydırdım. Bir sıra ikili trabzan örmeyi bitirmiş olduk. Şimdi artık lastik örmeye geçeceğiz. Lastiği istediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz. Arkasını üçlü de yapsanız, dörtlü de yapsanız ikili trabzan geçmemiz de değişmeyecek. Lastik örmemiz de değişmeyecek. Aynı şekilde ilerleyeceğiz. Burada sadece lastiği ister daha kısa tutarsınız, ince tutarsınız ya da istiyorsanız daha kalın tutabilirsiniz. Lastik örmek için 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bunu da arka lastik kabul ediyorum. Arkada kalsın ki çok belli olmasın. Tığın başına doladım. Lastik örmenin mantığı zaten tüm zemini eşitledik ikili trabzanlarla. Ense de olsa, etek de olsa değişmeyecek. Tığın başına doladım. Sırasıyla trabzanları bir önden alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir arkadan alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Lastiği de yine ikili trabzanlarla yapıyoruz. Sırasıyla bir önden alıyorum trabzanları. Önden aldığımda trabzan tığın üzerinde kalıyor. İkili trabzan yaptım. Arkadan aldığımda trabzan tığın arkasında kalıyor. Önden aldığımda trabzan tığın önünde. Arkadan aldığımda trabzan tığın arkasında. Trabzanları sırasıyla bir önden alıp ikili trabzan yaparak, bir arkadan alıp ikili trabzan yaparak örüyoruz. Yine etek ucuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Lastik görünümü bu şekilde. Size etekte köşeyi nasıl yapıyoruz onu da göstermek istiyorum. Sonrasında zaten lastik örümü aynı şekilde devam edecek. Yine sıra sonuna kadar geleceğiz. Şimdi etek ucuna kadar trabzanları bir önden bir arkadan alarak devam ediyoruz. Etek ucuna kadar lastik örerek devam ettim. Burada köşeden önceki en son trabzana ön lastik yaptım. Burada diğer denemelerimde de en son yaptığımızda ön lastik yaparsak buradaki yaptığımız 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan çok muntazam, çok güzel görünüyor. O yüzden siz de en son lastiği, en son trabzanı ön lastik olarak örmeye çalışın. Bu köşede de, diğer köşede de. Tekrar etmek istiyorum. Etek ucuna kadar geldim. En son ördüğüm trabzanı ön lastikle bitirdim. Köşeye yine 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir
ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında başlarken yine ön lastikle başladım ve sırasıyla yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum. En son ön lastik yaptım. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yaptım ve sırasıyla trabzanları bir önden bir arkadan örmeye devam ettim. Yine bir sonraki sırada da burada en son ön lastiği öreceğim. Arka lastik, ön lastik. Sonra köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapacağım ve ön lastik, arka lastik, ön lastik olarak örmeye devam edeceğim. Kaç sıra örerseniz örün, istediğiniz kadar kalın yapabilirsiniz. Aynı şekilde devam edecek. Etek ucunu yaptık. Sonrasında yukarı kadar devam ediyoruz. Ense kısmında da aynı bir önden bir arkadan alarak örüyoruz. Zaten amacımız zemini düzeltmekti. Baştan sona bir önden bir arkadan alarak örüyoruz. Yine buradaki etek ucuna da gelelim. Burayı da beraber yapalım. Aynı şeyi tekrar anlattığımda mantığı oturacaktır. Sonrasında sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi etek ucuna kadar örüyoruz. Etek ucuna kadar geldim. Bir tane trabzan kaldı. Onu da önden alıyorum. Ve köşe boşluğuna 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra ilk trabzanı önden örüyorum ve sırasıyla arkadan önden alarak örmeye devam ediyorum. Diğer etek ucunda ne yaptıysam aynısını bu tarafta da tekrarlıyorum. Görüntüsü aynı şekilde. Sıra sonuna kadar gelelim. Bir üst sıraya nasıl çıkıyoruz göstereyim. Sonrasında siz istediğiniz sıra sayısı kadar örebilirsiniz. Sıra sonuna kadar geldim. Son bir tane trabzan kaldı. Onu da önden örüyorum ve sıra sonunda bitiyorum. 3 zincir bizim arka lastiğimizdi. Ondan önce bizim ön lastikle bitmemiz lazım. Bu bazen denk geliyor, bazen gelmiyor. Şimdi denk geldi ama gelmeseydi ne yapardım? Geçen örgüde de göstermiştim. Böyle sökerim. Bu etek ucunda da denk gelmezse, buralarda da denk gelmezse aynı şeyi yaparsınız. Söktüm böyle. En son ön lastiği yaptım. Bir tane değil de 2 tane arka lastik örerim ve devam ederim. Bu çok fazla zaten görünmüyor. 2 tane ön lastiğin arasında. Bu şekilde ördüğümde en son trabzanda ön lastik olmuş oluyor. Burada en sonuncu ön lastik denk gelmedi diyelim. Burada da denk gelmedi diyelim. O zaman ne yapıyoruz? 10 kadar söküyoruz. 10 tane kadar söküyoruz. Ön lastik yaptıktan sonra ikisini arkadan alıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi kötü bir görüntüsü de yok. En sonuncuyu ön lastik olarak denk getirmiş oluyoruz. En son ön lastiği yaptım. Şimdi 3. zincirin tepesine kaydıracağım. Başlarken 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin içine girdim, ipi aldım ve kaydırdım. Birinci lastik sıramı bitirmiş oldum. Tekrar 3 zincir çekiyorum bir üst sıra için. Artık işimiz çok kolay. Kaç sıra örersek örelim, önde gördüğümüz trabzanı önden alıp örüyoruz. Arkada gördüğümüz trabzanı arkadan alıyoruz. Önde duranı önden örüyorum. Arkada duranı arkadan örüyorum. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıp örüyorum. Artık lastik sıramız bu şekilde devam ediyor. Lastik ördükçe yeleğin ön tarafı da kapanmış oluyor. Yine örerek devam ediyoruz. Köşelerde aynı işlemi yapıyoruz. Önden arkadan alarak örüyoruz.
ve köşeye yine 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Diğer köşeyi de aynı şekilde yaptık ve sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonunda yine 3. zincirin içine kaydırıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve bir üst sıraya geçiyorum. Yine önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıp örüyorum. Buradaki sıra sizin lastiği ince isteyip kalın istemenize bağlı olarak değişecektir. Lastiği zevkinize göre ince ya da kalın yapabilirsiniz. Ben buradaki lastiği bitireceğim. Sonra bir tane kolu size anlatabilmek için öreceğim. Diğer kolu beraber örüp artık yeleğimizi bitireceğiz. Bir sıra ikili trabzan geçtikten sonra 4 sıra bir önden bir arkadan alarak lastik ördüm. Bu benim için yeterli. Artık son sırayı öreceğim. Siz arkasını dörtlü yaptıysanız bir bu kadar da lastik örmenizi tavsiye ederim. Çünkü önümüz ne kadar kapanırsa o kadar iyi. En son sırayı yapmadan üzerinize geçirirsiniz. Bakarsınız üzerinize oldu mu, önünüzü kapatıyor mu? Kapatıyorsa o noktada son sırayı örersiniz. Ben kendi istediğim lastik kalınlığına ulaştım. Siz arkası dörtlü yapıyorsanız ya da üçlü yapıyorsanız da siz de kendi üzerinize göre giydiğinizde hoşunuza giden şekilde kalınlığını yaptınız, bitti. Artık son sıraya geçiyoruz. Köşelerde 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorduk. Son sırada bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yapacağım. Elimde başka siparişler de var. O yüzden yelek anlatımını günlere bölmek zorunda kaldım. O arada beklerken de kolunu da ördüm bu şekilde. Diğer kolu size anlatacağım. Lastiğin son sırasına geçiyorum. Ne yapıyoruz? Sıra sonunda 3. zincirin içine kaydırıyoruz. Ve 3 zincir çekip yine bir önden bir arkadan örmeye devam ediyoruz. Etek ucuna kadar aynı şekilde geliyoruz. Etek ucunda da şimdiye kadar size anlattığım şekilde devam ettim. En son önden yaptığım trabzanı önden alarak ördüm. Köşe boşluğuna 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi buraya kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. En son önde gördüğüm trabzanı önden alarak ördüm. 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan olan köşeye geldim. Sırasıyla değişen bir şey yok. En son önden alıp örmüştüm. Sırasıyla arkadan alıp örüyorum ve önden alıp örüyorum. Normalde burada sıram bitmeseydi ya da arkasını dörtlü yapanlar hala örmeye devam ediyor mesela. Onlar ne yapacaktı? Yine 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıp örmeye devam edecekti. Ama artık ben sıra sonuma geldim. Sizlerin de sıra sonuna geldiğini farz ediyorum. Buraya ne yapıyorum? Bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Artık sıra sonunu bu şekilde yapıyorum. Instagram'da görmüşsünüzdür belki. Ben bu köşeli yapmak istediğimde başka bir örgüde söktüm, ördüm. En güzelini bulana kadar yapmaya çalıştım. Burada yakadan başladığınız modellerde de aynı artırma işlemini yapıyorduk. Onu tekrar ederek yapıyorum. Siz başka yerde başka bir şekilde görmüşsünüzdür. Gözünüze daha güzel geliyordur. Ona bakarak yapabilirsiniz. Yani ben başka bir videodan görerek yapmadım. Sadece yakadan başladığımızda böyle artırma yerlerimize de aynı işlemleri yapıyoruz. Aynısını sadece etekte uyguladım. Sıra sonunda 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzanla bittiğimde arada geniş bir boşluk oluşuyordu. Onu da istemediğim için en son böyle bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yaptım. Gözüme böyle daha güzel göründü. Siz başka şekilde biliyorsanız, gözünüze daha güzel geliyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. Biraz daha öreceğim ve size tam görünümünü göstereceğim. Siz kendiniz karar verirsiniz. Etek ucuna ördüğümüz lastik bu şekilde görünüyor. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bence çok güzel oldu. Buradakiler de arka lastik olarak kaldı. Bunlar da ön lastik olarak kaldı. Bir taneyle böyle buraya geçmiş olduk. Daha güzel göründü. Aynı bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Yakayı geçtik, enseyi geçtik, etek ucuna kadar geldik.
Buradaki etek ucuna da aynı işlemi yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Örmeye devam edip sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda artık ipimizi koparacağız ve düzgün bir bitiş yapacağız. Motifleri birleştirirken de anlatmıştım. Trabzanların ve zincirlerin V gibi görünen, V harfine benzeyen tepeleri var. Aynı bunlardan bir tane daha oluşturacağız. Diğer etek ucunda da aynı işlemi yaptım. Sıra sonumuz olduğu için köşeye sadece bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar devam ettim. En son lastiği de ördüm ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Bir tane daha trabzan tepesi oluşturacağız. 2 milimlik bir tığ aldım daha rahat yapabilmek için. Düzgün bitiş için buradaki 3 zincire dokunmuyorum. Burada ilk ördüğümüz, önden aldığımız lastik var. Onun tepesine arkadan giriyorum. V harfine benziyor demiştim. Hepsini tepesine aldım. Ve ipi geriye çekiyorum. Örgünün arkasına çektim. Burada da en son ördüğüm ön lastik var. Onun da sadece arka kanadını alıyorum. İpi aldım ve geriye çektim. Bir tane daha V harfi yani trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Artık bu noktada ipimi gizleyebilirim. Siz de sıra sonuna geldiniz ve ipinizi bu şekilde gizliyorsunuz. Burada ipi çok fazla çekiştirmiyorum tepenin daralmaması için. Bir zincirle buraya sabitledim. Sonrasında uygun gördüğünüz yerlerden, örgünün dışından görünmeyecek yerlerden ipimizi gizliyoruz. İpi yeteri kadar gizledikten sonra esnetiyorum bu şekilde ve ipi kesiyorum. Örgünün içinde ip değiştirirken böyle kalan ipler var. Onları da yine aynı şekilde gizliyoruz. Artık bedendeki lastik işlemimiz bitti. Şu an el ütüsüyle böyle düzleştirip göstermek istiyorum size. Bedendeki lastik işlemimiz böyle görünüyor. Ben de son sırayı yaparken öncesinde üzerime denedim. Sonra yeterli bu kadar dedikten sonra son sırayı ördüm. Siz de arkasını 4 yapıyorsanız sizin arkasında 2 tane ensenizde motif olacak. Yani sizin daha fazla sıra sayısında lastik örmeniz gerekecek. Siz de en son üzerinize geçirin ve son sırayı öyle örün. Artık son bir işlemimiz kaldı. Yine lastik örebilmek için kolda bir sıra ikili trabzan geçeceğiz ve koltuk altında toplama yapacağız. Bedendeki lastik işlemimiz bitti. Diğer hırkalarda da normalde kavis vererek ördüğüm hırkalarda da eğer siz kavisli şekilde örmek istemiyorsanız köşeye ben 3 tane ikili trabzan yapıyordum. Öyle yapmak istemiyorsanız onlarda da bu şekilde yapabilirsiniz. Söğüt hırkada, altıgen hırkada diğerlerinde de bu şekilde yapabilirsiniz isterseniz. Bedende yaptığımız gibi kolda da bir sıra ikili trabzan çıkaracağız. 5 tane motif var. Koltuk altına bir tane 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane motifimiz var ve buradan ikili trabzan çıkaracağız. Arkasını üçlü de yapsanız, dörtlü de yapsanız kolumuz değişmeyecek. Kolumuz aynı şekilde duruyor. Arkasını dörtlü yapanlarla örgüdeki tek farkımız sadece şu lastik kısmını kalın yapmaları. Onun dışında örgümüzde değişen bir şey yok. Bir sıra ikili trabzan çıkaracağız. Burada farklı yapacağımız tek şey koltuk altında toplama işlemi yapacağız. Afrika menekşesi motifiyle bir tane motifli önlük süveter anlatmıştım. Orada da yaka kısmında toparlama yapmıştık. Çünkü bu toparlamayı yapmadığımızda ben burayı yapmasam hepsinden birer birer ikili trabzan çıkarsam en sonunda ördüğümüzde şu görüntü olacak. O görüntüyü istemediğimiz için böyle düzgün bir kavis olması için koltuk altında burada toparlama yapacağız. Buna bazen koltuk altında ihtiyaç duyabiliriz. Bazen yakada ihtiyaç duyabiliriz. İhtiyaç duyduğumuz yerlerde marullanma yapmaması için toparlama işlemi yapıyoruz. Toplama işlemi yapıyoruz. Yine 2,5 milimle tığ ilmek yaparak başlıyorum. Koltuk altından başlayacağım zincir noktam koltuk altına denk gelsin. Koltuk altındaki motifin istediğim herhangi bir yerinden başlayabilirim. Tam ortasından başlıyorum göz kararı.
Tığın başına doladım ikili trabzan yapacağım için ve ikisini birlikte tutuyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İlmekten kalan ipi de araya alıyorum. Ve ikisini birlikte aldım. Sırasıyla trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Ve ilmekten kalan ipi de arada gizliyorum. Sürekli böyle ördüğüm ipin üzerine alarak ilmekten kalan ipi de gizliyorum. İkili trabzanlarla son trabzanın üzerine kadar geldim. Son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yaptım. Burada 2 zincirlik köşe boşluğumuz var. Artık toplama işlemi yapacağız. 5 yere batacağım ve tek seferde çıkacağım. Burada yine ben sayı veriyorum ama elimizin sıkılığına, gevşekliğine göre değişebilir. Siz daha fazla yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Ben burada toplamaya köşeden başladım. Bakarsınız siz ördüğünüzde bir üst sırada benimse gösterdiğim gibi böyle üst üste duruyor. O zaman sökersiniz. Siz toplama işlemine buradaki son trabzanın üzerinden başlarsınız. Siz 5 yerde değil de 7 yerde yaparsınız. Özellikle elimizin sıkılığı, gevşekliği değişebilir, ipimiz değişebilir, tığımız değişik olabilir. Farklı bir model kullanıyor, motif kullanıyor olabilirsiniz. O yüzden lütfen içinize sinmeyen şekilde devam etmeyin. En son trabzanın tepesine de bir tane ikili trabzan yaptım. Yine ikili trabzan yapar gibi tığın başına doladım. Köşeye battım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini tığın üzerinde tutuyorum. Tığın başına doladım. İki motifin birleşim yeri var. Tam ortasına battım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın başına doladım. Buradaki köşe var. 2 zincirlik köşe var. Oraya battım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Tığın başına doladım. İki motifin birleşim yerine tam ortasına battım. Tığın üzerinde 6 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Ve son kez tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluğa girdim. Tığın üzerinde 7 ilmek var. İkisini birlikte aldım. En son artık toplama işlemimiz bittiğinde 2, 4, 6 tane ilmeğimiz kaldı. Hepsini tek de çekiyorum. 5 yere battım. Hepsini tek de çektim. Yani 5 tane ikili trabzanı bir tek trabzan yapmış oldum. 5'i 1'e düşürdüm. Dediğim gibi bu sizde değişebilir. Bir üst sırada ördüğünüzde baktınız toplandı, marullanma oldu. O zaman sökersiniz. Trabzanlardan başlarsınız. En son trabzandan yapmaya başlarsınız. Bir sonraki koltuk altına tekrar edeceğiz zaten. Tekrar tığın başına doladım. Buradan örmeye devam ediyorum. En son köşeye batmıştık zaten. Yine trabzanın üzerine ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Biraz örerek topladığım yerde göstereceğim şimdi size. Bu şekilde görünüyor. Aslında buraya da ikili trabzan yaptığım gibi düşünebilirsiniz. Sadece 5 tane trabzanı 1'e düşürdüm. Bir üst sırada burayı bir tane trabzan olarak düşüneceğiz. Ben kendi yaptıklarımda da örüp söküyorum. İçime sinmeyen şekilde devam edersem sonrasında sökmek daha zor oluyor. O yüzden ilk sıralarda fark ettiğimizde söküp düzeltmek daha mantıklı. Bir tane birleşim yerini göstermek istiyorum yine. Sadece koltuk altına toplama yapıyoruz. Diğer yerlerde bedendeki gibi devam ediyoruz. En son köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Birleşim yerini ne yapıyoruz? 2 ya da 3 tane ikili trabzanla geçiyoruz. Bir tane sağına yaptım.
Bir tane tam V harfinin ortasına yaptım. Bir tane de soluna yaptım. Ve devam ediyorum tekrar. Köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan ve trabzan üzerine trabzan yapıyorum. İkili trabzanlarla diğer koltuk altına kadar, o köşeye kadar, toplama yapacağımız yere kadar devam ediyorum. Yeni başlayanların tekrar buraya dönmesine gerek yok. Zaten diğerini beraber yapacağımız için pekişmiş olacak mantığı. İlerleyerek izleyebilirsiniz. Koltuk altından örmeye başladık ikili trabzanları ve burada toplama işlemi yaptık. 5 yere battık ve sonrasında bir kere de topladık. Yukarı doğru devam ettim. 1, 2, 3, 4 tane motifi aynı bedendeki gibi ikili trabzanlarla ördüm. Yine koltuk altına toplama yerine geldim. En son trabzan üzerine ikili trabzan yaptım. 5 tane yere batacağız ve tek seferde çıkacağız. Burada da her seferinde tığın başına doluyorum. Bir sonraki yere batıyorum ve hep ilk 2 ilmeği alıyorum. Kalan ilmekler tığın üzerinde bekliyor. Tığın başına doladım. Köşe boşluğuna geldim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini aldım. Tığın başına doladım. Birleşim yerine geldim. V'nin ortasına battım. Tığın üzerine 4 ilmek var. İkisini aldım. Tığın başına doladım. Buradaki köşe boşluğuna battım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini çektim. Tığın başına doladım. Birleşim yerine battım. Tığın üzerinde 6 ilmek var. İkisini çektim. Ve son kez buradaki köşe boşluğuna battım. Tığın üzerinde 7 ilmek var ve ikisini birlikte çektim. En son artık tığın üzerinde 6 ilmek kaldığında hepsini birlikte çekiyorum. Hepsini tek tek çekiyorum. Sonrasında artık sıra sonuna kadar yine ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar başladığımız yere kadar geldik. Koltuk altındaki toplama yerimiz de böyle görünüyor. Diğerinde de aynı işlemi yapmıştık. Artık lastik örmeye geçebiliriz. Burada 5 yere batmıştık. Nereye battık? Köşeye, birleşim yerine, köşeye, birleşim yerine, köşeye. 5 tane yere battık. Artık sıra sonunda ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine kaydırıyorum ve 3 zincir çekip bir önden bir arkadan almaya devam ediyorum. İkili trabzanları ördüğümüz için, zemini düzelttiğimiz için artık herhangi bir işlem yapmayacağız. Bedende olduğu gibi bir önden bir arkadan alarak istediğimiz sıra sayısı kadar öreceğiz. Ben diğer yerde kaç sıra örmüşüm? Burası benim ikili trabzan çıkardığım yer. Onun üzerine 1, 2, 3, 4 sıra ikili trabzan örmüşüm ve kol toparlamak için bir sırada sık iğne geçmişim. Yani 4 sıra bir önden bir arkadan alarak öreceğim. Siz yine kalınlığını ne kadar istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. 3 zincir çektim. Bunu arka lastik kabul ediyorum ve ikili trabzan olarak kabul ediyorum. Tığın başına doladım. Bir sonrakini önden aldım, ikili trabzan ördüm. Bir sonrakini arkadan aldım, ikili trabzan ördüm. Bir önden aldım, ikili trabzan ördüm. Bir arkadan alıp ikili trabzan ördüm. Toplama yaptığımız yere kadar bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Toplama yaptığımız yere kadar geldim. En son arka lastik denk geldi. Sizde farklı da denk gelebilir. Önemli değil. Tığın başına doladım. Burada normalde 5 tane ikili trabzan var gibi görünüyor. Ama normalde biz bunu tek de çekerek bir tane ikili trabzana düşürdük. Tığın başına doluyorum. Burada eksiltmeye başladım. Toplamaya başladığım yerden girdim. Ve en son topladığım yerden çıktım. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan görünüyor üzerinde. Ön lastik olarak ördüm. Sonra tekrar sırasıyla arkadan önden alarak örmeye devam ediyorum.
Yeni başlayanlar dönüp dönüp izlemesinler diye böyle detaylı göstermeye çalışıyorum. Burası toplama yaptığımız yer. 5'ini birden alarak, toplama yaptığımız yeri alarak bir tane ikili trabzan ördüm. Zaten burada teki düşürmüştük. Diğer toplama yaptığımız yerde yine aynı şekilde göstereceğim. Oraya kadar bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyoruz. Sonrasında işimiz zaten daha kolay. Ben 4 sıra, siz de istediğiniz kadar lastik öreceksiniz. Ve bir sıra sık iğne geçip artık yeleğimizi bitireceğiz. Özellikle yeni başlayanlar için tekrar gösteriyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesini tek olarak düşünüyoruz. Zaten teke düşürmüştük. Bu şekilde alıyoruz. Ön lastik denk geldiyse bu şekilde alıyoruz. Ve ikili trabzan örüyoruz. Diyelim ki arka lastik denk geldi. O zaman da arka lastik olarak örüyoruz. Fark eden bir şey yok. Sırada hangisi denk geldiyse o şekilde devam ediyoruz. 5 tane görünen trabzanı bir tane ön lastik olarak ördüm ve yine sırasıyla devam ediyorum. Sıra sonunda en son ön lastiği de ördüm ve 3. zincirin içine batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Size üst üste binerse sökün, tekrar yapın demiştim. Ben burada 5 tane yaptığım halde üst üste gelseydi sökerdim ve tekrar 7 tane yapardım bu sefer ve bir üst sırada lastik örmeye devam ederdim. Bu aşamada zaten siz bir sıra lastik ördüğünüzde buradaki lastikler, mesela 2 ön lastik sanki arada arka lastik yokmuş gibi üst üste biniyorsa o zaman sökmeniz gerekiyor. Bu aşamada sökün ki sonrasında rahatsız olmayın. Kendinize yapıyorsanız da satıyorsanız da içinize sinen şekilde devam edin. 3 tane zincir çektim. Yine sırasıyla önden ve arkadan örmeye devam edeceğim. Bu şekilde 4 sıra öreceğim ve bir sırada sık iğne geçeceğim. Bu sık iğneyi siz istiyorsanız geçmeyebilirsiniz. Ben sadece toparlamak için ördüm. En son ördüm, üzerime geçirdim. Böyle kolun yayvan durması hoşuma gitmedi. Burada herhangi bir şey geçmedim, görüyorsunuz. Ama burada hoşuma gitmedi. O yüzden bir sıra sık iğne geçtim. Siz giyersiniz öndeki gibi böyle hoşunuza gitmiştir. O yüzden yapmayabilirsiniz. Burası sık iğne kısmı sizin zevkinize kalmış. Ben 4 sırayı tamamlayıp geliyorum. Siz de istediğiniz kadar yapıyorsunuz. En son tamam dediğiniz noktada üzerinize geçirin. Olduysa yine benimle beraber bir sıra sık iğne geçersiniz. İkili trabzan üzerine bir önden bir arkadan alarak 4 sıra lastik ördüm. Burada ipimi kopardım. Belki benimle beraber sık iğne geçmeyecekler vardır. Onları nasıl bitirdiğini göstermek istiyorum. Bitireceğini göstermek istiyorum. Yine düzgün bir bitiş yapacağız. Buradaki 3 zincire dokunmuyoruz. İlk yaptığımız önden aldığımız trabzanın tepesine giriyoruz. Ve ipi arkaya çekiyoruz. Burada da en son yaptığımız önden aldığımız trabzan var. Onun da arka kanadını aldık. Ve yine ipi arkaya çekiyoruz. Bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş olduk. V harfi oluşturmuş olduk. Ve onu yine bedende yaptığımız gibi gizliyoruz. Bir tane zincir çekip oraya sabitliyorum öncelikle. Koldan sık iğne geçmeyecekler, bu şekilde lastik örüp bitiriyorlar. İpini koparmayanlar 3. zincirin içine kaydırdılar ve orada bekliyorlar şu an. Sık iğne içinde bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Sık iğneyi 2 milimle ördüm. Elim gevşek olduğu için ben 2 milimle ördüm. Siz elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre istiyorsanız yine aynı numarayla devam edersiniz. İstiyorsanız onun bir küçüğüyle devam edebilirsiniz. Tüm bedeni 2,5'la örmüştüm. Sadece sık iğneyi 2 milimle geçiyorum. Koltuk altından istediğiniz bir yerden başlayabilirsiniz. Sık iğne yapacağımız için tığın başına dolamadım. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yapıyorum. 3. zincirin içine kaydırıp bekleyenler yine 3. zincirin içine bir tane sık iğne yapıyorlar. Sıra sonunda 3. zincirin içine kaydırdınız ve
Üçüncü zincirin içine bir tane sık iğne yaptınız. Ve sırasıyla sık iğne yapmaya devam ediyorum. Kalan ilmeği de arada gizliyorum. Sık iğne yapmak için trabzan tepesine batıyorum. İpimi aldım. Tığın üzerindeki iki ilmeği birlikte örüyorum. Görüntüsü bu şekilde. Yine şimdi sıra sonuna kadar sık iğne çıkarmaya devam ediyorum. Sıra sonuna geliyoruz. Yine düzgün bir bitiş yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim ve ipi yeteri kadar kestim. Başlarken 3. zincir içine kaydırıp bir tane sık iğne yapmıştınız. O kaydırma noktasına dokunmuyoruz. Birinci sık iğnenin tepesinden düzgün bir bitiş yapmaya başlıyoruz. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine giriyorum. İpi alıp arkaya çekiyorum. Burada da son yaptığım sık iğne var. Onun arka kanadını alıyorum ve ipi alıp arkaya çekiyorum. Bir tane daha yine sık iğne tepesi oluşturmuş olduk. V harfi oluşturmuş olduk. Bunu da arkada gizliyorum ve artık yeleği üzerimde görebiliriz. Yeleğimiz artık bitti. Ben kısa bir düzleştirme işlemi yapacağım. Halı altına, minder altına koyabilirsiniz. Uzaktan buhar verebilirsiniz. Ütüyü asla değdirmiyoruz. Sonrasında masada yeleğin ölçülerini vereceğim ve üzerimde size göstereceğim. Yeleğin bitmiş hali bu şekilde. Minder altına, halı altına koyabilirsiniz. Uzaktan buhar verebilirsiniz. Elinizle düzleştirebilirsiniz. Ama ütü değdirmiyorsunuz. Çünkü ütü değdirdiğimizde ipin yapısı bozuluyor, inceliyor. O yüzden daha uzun kullanabilmek için ütüyü değdirmeden uzaktan buhar verebilirsiniz. Buhar verdikten sonra da elinizle düzleştirdiğinizde zaten düzgün bir hal alıyor. Ya da halı altına, minder altına koyabilirsiniz dediğim gibi. Yeleğin eni 51 santim, boyu 63 santim oldu. Arkasını üçlü yaptım. Bedende de, kolda da 4 sıra lastik geçtim. Arkası dörtlü olanlarla aramızdaki tek fark buradaki beden lastiğini daha fazla yapmaları. İçinize sinene kadar kalınlıkta örüyorsunuz. Üzerinize geçirdiğinizde tamam dediğiniz noktada son sırayı örüyorsunuz. Kollarda da çok fazla daraltmadan, üzerinize giydiğinizde çok dar gelmeden istediğiniz sıra sayısı kadar örebilirsiniz. Benim yaptığım bu yelek için bir tane Alize Cotton Gold 62 numara, bir tane 67 numara, 3 tane Yarn Jeans 11 numara ve 3 yumak Alize Cotton Gold 485 numara gitti. Sizin ördüğünüz bedene göre ip sayınız artacaktır ya da azalacaktır. Benimkinden daha büyük yapıyorsanız ya da arkasını dörtlü yapıyorsanız daha fazla ip gidecektir. Diğer hırkalarda anlattığım gibi bu aşamada yeleği yaptınız, üzerinize geçirdiniz, boyu hoşunuza gitmedi. Gitmemiş olabilir ya da satıyorsunuz. Alan kişi dedi ki bir iki sıra daha fazla olabilir mi? Olabilir tabii ki, bu aşamada da yapabiliriz. Lastik kısmını sökeriz. Sonrasında arkasını dörtlü yapıyorsak her sıra için eteğe 8 tane motif ekleyeceğiz. Arkasını üçlü yapıyorsak her sıra için eteğe 7 tane motif ekleyeceğiz. Boyunu istediğiniz kadar uzatıyorsunuz. Birleştirmelerinizi yapıyorsunuz. En son tamam dediğiniz noktada yine ikili trabzan çıkartıyorsunuz ve üzerine lastik örüyorsunuz. Üzerimde gösterilmek için arkasını üçlü yapmıştım. Şimdi size üzerimde göstermek istiyorum. Yeleğin mankende duruşu da bu şekilde. 36-38 bedene uygun oldu. Elimden geldiğince bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan yerleri YouTube'da yorumlara ya da Instagram'da bana mesaj olarak atabilirsiniz. Örgülerinizi fotoğraflı ya da video olarak atarsanız daha çok yardımcı olabiliyorum, daha çok fikir verebiliyorum. O yüzden aklınıza takılan yerleri sorun lütfen. Yelek anlatımı bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.